Selam herkese. Bugün John ve Lenin'in yanlarında taşıdıkları çalışma karnelerinden ve bu çalışma karnelerini kaybetmekten duydukları korkunun nedenlerinden bahsetmek istiyorum. Eserin olay örgüsü 1930'lu yıllarda geçer. Yani eserin nesnel zamanı kapitalizmin tarihindeki en büyük krizlerin başında yer alan büyük buhran yıllarıdır. Kriz 1929 yılının Ekim ayında başlar. Wall Street'te bir gecede hisse senedi fiyatlarının yarı yarıya düşmesiyle başlayan, daha sonra Amerikan reel ekonomisine yayılan, oradan İngiltere ve Avrupa'ya sıçrayan bir krizdir. İlk 6 ayda 3 milyon Amerikan vatandaşı işini kaybeder. Takip eden 2 senede ise işsizlerin sayısı 12 milyonu bulur. Ki bu o dönem için Amerikan ekonomisindeki iş gücü sayısının %25'ine denk gelir. Yani Amerika'da iş arayan her 4 kişiden 1 kişi işsizdir o dönem içerisinde. İnsanlar evlerini, işlerini kaybeder ve yiyecek sıkıntısı çekmeye başlarlar. Evlerini kaybeden insanların köprü hatlarında, tren vagonlarında ve umumi tuvaletlerde yattığı bir dönemdir bu. İşte böylesine korkunç bir ekonomik ortam içerisinde dönemin Amerikan Başkanı Roosevelt bir işsizlikle mücadele programı başlatır. Bu programa göre dönemin Amerikan İstihdam Ofisi olan WPA iş aracılığı faaliyeti yapacaktır. Ve niteliklerine uygun işçileri işverenlere yönlendirecektir. Ve bu yönlendirme sırasında da işçilere çalışma karnesi adı altında bir belge düzenler. Ve işverene de bu belgeyle kendilerine gelen çalıştırdıkları işçilere ödedikleri ücreti geri ödemeyi taahhüt eder. Yani çalışma karnesi işverene bir geri ücret ödeme garantisidir aslında. Burada şu ayrımı yapmakta fayda var. Biz Türkiye'de çalışma karnesini işveren tarafından işçiye verilen ve işçinin yaptığı işin niteliklerini belirten, niteliklerini ve süresini belirten bir belge olarak biliriz. Buna karşılık George ve Lenin'in taşıdıkları belge ise devlet tarafından işverene verilen bir ücret geri ödeme belgesidir. Geri ödeme garantisidir. Bu bilgilerle baktığımızda George ve Lenin'in çalışma karnelerini kaybetmekten neden bu kadar korktuklarını ve George'un kaybedeceğini düşünerek Lenin'e çalışma karnesini neden vermediğini daha iyi anlayabiliriz. Çünkü bu çalışma karneleri olmadan yaptıkları başvurularda işveren George ve Lenin'i çalıştırmak istemeyecek ve dolayısıyla işsiz kalacaklardır. Bugünlük bu kadar. Görüşürüz tekrardan.